Sevgili Orhanca Bilgilenme ailem, Mart ayı burç yorumlarına başlamadan önce küçük ama önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu burç yorumları sıradan hazırlanmadı. Sadece klasik astroloji değil, ebced hesabıyla, isim titreşimleriyle, sayısal enerjilerle, ruhsal frekanslarla hazırlanıyor. Her burcun Mart ayındaki ebced titreşimini tek tek hesaplayarak aile, iş, kısmet, mahkeme, ruhsal durum, Auronus, nazar etkileri hepsini ayrı ayrı analiz ederek bu yorumu hazırlıyorum. Bu ciddi bir emek, zaman, hesap, enerji işi. Eğer bu emeği değerli buluyorsanız burç yorumlarınızı izleyip geçmeyin. Abone olun, beğeni bırakın, yorum yapın. Abone olmadan izleyen kardeşlerim, bu kanal sizin desteğinizle büyüyor. Bir saniyelik abone tuşu bu emeğe verdiğiniz değerdir. Şimdi hazırsanız Mart ayında ebced titreşimiyle hazırlanan burç yorumlarına geçiyoruz. Koç burcu Mart ayı 2026. Sevgili Orhanca Bilgilenme ailem. Mart ayı hafife alınacak bir ay değil. Ebced titreşimi bu ay sorumluluk istiyor. Ve Koç burçların için çok kritik bir ay başlıyor. Bu ay bazı koçlar yeniden doğacak. Bazıları karar verecek. Bazıları da artık yeter deyip hayatının yönünü değiştirecek. Mart ayı Koç için sıradan bir ay değil. Bu ay içindeki sabırsız Koç ile olgun Koç karşı karşıya gelecek. Hangisi kazanırsa Mart öyle geçecek sevgili dostlarım. Koç burcunun ebced titreşimine baktım, sayısı bu ay 118 çıktı. Bu ne demek? Başlatma enerjisi var demek. Ama sabır sınavı da var. Yani acele eden kaybeder. Plan yapan kazanır diyor ebced. Ebced ilmi şunu söyler. Sayı yükseliyorsa dış dünya hareketlenir. Sayı içe dönüyorsa insan kendisiyle yüzleşir. Koç için bu ay hem dış hem iç sınav ayı olacak. Evet, şimdi gelelim ebced'de baktık aile konularına. Aile içinde uzun süredir konuşulmayan meseleler gündeme gelebilir. Buna hazırlıklı olun. Kardeşlerle ufak bir sürtüşme yaşanabilir. Anne baba ile ilgili bir sorumluluk artabilir. Bazı koçlar miras konusunu düşünecek. Mirasla ilgili problemi olanlar. Mahkeme ya da resmi evrak işi olanlar için yavaş ilerleyen bir süreç başlıyor. Ama Mart sonuna doğru bir rahatlama yaşanabilir bu konuda. Sabırla yürüyen kazanacak sevgili ailesinde, sevgili koç kardeşlerim. Genç koçlar, bu ay size de baktık. Her ayda bakmaya çalışacağım. Özellikle lise, üniversite hazırlığında olanlar bu ay masaya oturmakta zorlanabilir. Dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Ama 17'sinden sonra zihinsel açılma gözüküyor. Öyle bir enerjiniz var. Aileler çocuklarını çok sıkıştırmasın. Koç baskıyla değil, motive edilince çalışır. Koç çocuğunuz varsa bunu kafanızdan çıkarmayın. Her yaştaki çocukları olan koçlar çocuklarının iç dünyasına kulak verin. Özellikle Mart ayında. Bu ay çocuklar duygusal olarak hassas olacak. Yaşı ne olursa olsun. Bazı söylediğiniz şeylere kırılabilirler. Evet, ebced'de iş ve para konularına da baktım. İlk konumuz iş arayan koçlar. Mart ayı başvuru ayı. Özellikle ayın ilk yarısı kapı çalma zamanı. Yani her yere CV'nizi gönderin. Müracaat edin. Ayın ikinci yarısı görüşme zamanı olacak. Ama ani iş değişikliği kararları da vermeyin. Şimdi sevgili dostlar, bazı annelerin babaların yazdıklarına göre söylüyorum. Bazı eşlerin yazdıklarına göre söylüyorum. Instagram'dan biliyorsunuz çok dert dinliyorum bu konuda. Kimisinin eşi, kimisinin çocukları, kimisinin kardeşi iş bulup gitmiyorlarmış. İş yok. Kardeşim iş çıkıyor gitmiyormuşsunuz. Evet, o işi beğenmez, bu işi beğenmez diyorlar. Ben çalışıyorum, eşim çalışmıyor diyor mesela. Veya ben çalışıyorum, oğlum çalışmıyor diyor. Bir senedir duran varmış, 2 senedir iş arayan varmış.
Askeri ücrete çalışsan bile öteki işi bulana kadar çalış orada. Niye asalak gibi yaşayasın ki? Enerjiniz düşük, sizin düşük. Enerjinizi yükseltin. O yüzden bütün kısmetlerinizi kapatırsınız. İş arayanlar ne dedik? Mart ayı başvuru ayı dedik. Özellikle ayın ilk yarısı kapı çalma zamanı. Müracaatlarınızı yapın yani. Ayın ikinci yarısı da bunların meyvasını toplayacaksınız. Ama ani iş değişikliği kararı vermeyin diyorum. Çalışıp da bu işi değiştireyim, öteki tarafa geçeyim demeyin, iyicene analiz edin. Benden söylemesi çok önemli bu da çünkü. İşveren koçlar, yanınızda çalışan bir kişi sizi yoruyor olabilir son zamanlarda. Dost gibi görünen ama içten ise kıskanan biri de var. Bu sizin ortağınız da olabilir, yan komşunuz da olabilir. Mart ayında gözlem yapın, hemen karar vermeyin her konu için. Girişimde bulunmayın yani. Dargınlık çıkarmayın. Yeni iş yeri açmak isteyen koçlar. Bu ay araştırmayı yapın ama ay sonuna doğru ilk adımları atın. Mart ayında izin veriyoruz buna. Ama hücum demeyi Nisan ayına bırakın. Hemen açılış yapmayın. Dükkanınızı kiralayın, makinelerinizi getirin. Mart ayında da hücum deyip başlayın. Analizlerini yapın, müşteriye bakın. Buna izin veriyor Mart ayı size. Çok da güzel geçecek, kısmetiniz açık, enerjiniz yüksek bu konuda. Evet, para konusuna gelelim. Ani harcamalara dikkat bu ay sevgili koç. Bir borç kapama fırsatı gelebilir elinize. Elinize toplu bir para geçebilir. İyi bir işten iyi bir para alabilirsiniz. Ya yapılandırma yapabilirsiniz ya borç mevzuatını tatlıya bağlayacaksınız. Ama kredi çekerek rahatlamaya çalışmayın diyorum. Evet, gelelim evlilik ve aşk konusuna. Buna baktık Ebced'de. Evli koçlar, eşinizle inatlaşmayın. Tamam. Ev içinde güç savaşı olmasın. Mart ayında konuşarak çözülmeyen hiçbir mesele yok. Mart ayında eğer mutlu olursanız diğer aylara aksedecek. Öyle bir şey çıktı, öyle bir enerji var. Eğer mutsuz olursanız devamlı kavga, maddi sebeplerden kavga, başka sebeplerden kavga, diğer aylarda da mutsuzluk yaşanacak. Alın eşinizi sevgili koç, tutun elinden, çıkın bir sinemaya gidin. Dolaşın, bir şeyler paylaşın. Geçen ay da vermiştim, bu ay da veriyorum. Bu ay çok önemli. Mutluluğa devam diyorum. Sevgilisi olan koçlar, sizi unutmadık tabii. İlişki ciddiyete biniyor bu ay. Bu ay sizin için çok güzel bir ay. Çok koç evlenme teklifi edecek ya da evlenme teklifi alacak. Bu evlenme teklifi eden veya evlenme teklifi alanlar yazsınlar lütfen bana. Enerjisi çok yüksek çıktı bunu. Ama sabırsızlık kopuş getirebilir. Buna da sabırsızlığa da dikkat edin. Bu ay kelimelerinize dikkat edin. Nişan, düğün olabilir veya isteme veya aileler tanışma. Bu ay çok güzel bir ay. Şunu da belirteyim. Eğer uzun ilişkiniz varsa da sevgili koçlar hemen bu ay bitirin. Kısmetiniz açık. Sevgili kardeşim. Uğraşmayın. Uğraşmayın. Kısmetiniz açık. Yeni bir ilişkiye yelken açın. Eğer bu kadar uzun sizi tutuyorsa uğraşmayın. Benden söylemesi. Bitiş ayı da olacak bu ay. Çok kişi yeter diyecek. Evet, bekar koçlar. Sizleri hiçbir zaman unutmayız. Mart ayında sürpriz bir tanışma var. Özellikle sosyal çevre ya da iş ortamından bu tanışma olacak. Bir kişinin tanıdığı olur, akrabası olur iş çevrenizden. Sizi tavsiye eder. Çünkü neden diyorum? Sosyal çevreden de öyle olabilir. Bazı koçlar isteme, nişan konuşması duyabilir bu ay. Yani ben seni önerdim arkadaşım, iş arkadaşın diyebilir. İşte istemeye gelecekler. Tam kafa denginiz. Bir tanış istersen filan diye böyle bir haber gelecek. Bazıları evlilik teklifi direkt gelebilir. Bazılarınıza hiç ummadığınız kişilerden de olabilir. Bu ay ciddi adım enerjisi görünüyor. Dikkat diyorum, hazırlıklı ol diyorum. İçine kapanıp evde yatıp
insan içine çıkmayanlar için demiyorum bunları tabii. Onlar bekleyecekler daha. Ama sosyalleşen, iş çevresinde insanlarla diyalog içinde olan, dışarıda öyle olan, onlar için diyorum bunu. Ne demek istediğimi anladınız. Daha önce evlenmiş, ayrılmış kardeşlerim, sevgili koç kardeşlerim. İkinci evlilik kısmeti bu ay aktif. Çok güzel çıktı. Ama geçmişte kıyas yaparsan olmaz. Tamam, biliyoruz. Geçmişte çok eziyet çektin. Güvenin zedelendi. Bazı olumsuzluklar yaşadın. Bunları bugüne taşımayacaksın. Onları unutacaksın. İnsanlar kavun değil ki koklayasınız. Bu eski sözdür. Ancak konuşarak anlaşırsın. Ha, iyi mi kötü mü, böyle anlaşırsın. Ama evden bakıp bu kötü mü iyi mi dersen hiç kimse beraber olamazsın. Evde yaşlanır kalırsın. Ama kısmetlerim var, görünüyor işte, görüyorum. Yani o yüzden o korkuyu at. Daha aktifleş. Daha insanlarla diyalog içinde var. Kısmetin açık kardeşim. Şimdi ruhsal konularınıza baktım Ebced'de. Bu çok önemli sizin için. Aura ve kök çakranıza baktım. Bu ilk olarak veriyorum bu ay. Şimdi birçoğunuz diyeceksiniz ki bu aura ne? Kök çakra ne? Birçoğunuz bilmiyor çünkü. Ama dünya bununla çalkalanıyor. Kendi enerjilerini yükseltiyorlar. Aura enerjilerini, kök çakra enerjilerini. Her şeylerini ona göre yapıyorlar. Ama bizde duymayanlar var daha. Bununla ilgili video yayınladım. En son videom o. Onu seyredin, izleyin. Kısa, özetleyerek verdim orada. Ama halk diliyle verdim. Anlayacaksınız ne olduğunu. Efendim, biliyorsunuz tabii ben Instagram adresimden ve WhatsApp adresimden bakım yapıyorum. Ebced bakımı, yıldızname bakımı, numeroloji bakımlarını karma yapıyorum. Oradan binlerce kişi müracaat ediyor. 1000 kişiyi hepsine sorarsan büyü var, cin var. Benim işim düştü, benim işim olmuyor. Evimde mutsuzum. Ayrıldık, şöyle oldu. Hep olumsuz. Büyüde olur, cinde olur. İyi bakalım diyorum ben de. Bakıyorum ne büyü var ne cin var. Ama aurası delik deşik. Kök çakra yerlerde. Bunlar aynı büyü ve cin etkisi gösterir. Kısmetiniz kapanır. Uyku haliniz olur. İsteksizlik olur. Aynı onların verdiği etkiyi verir. Auranız ya. Sizin yani bedeninizdeki dışa vuran enerjiniz düştüğünü düşünün. Cin bile musallat olur. Bakın, çok önemli bu. Kimisine nazar var sende diyorum. Başka şey soruyor bana. Ya nazar insan öldürür. Önce onu bir temizleyelim diyorum. Bir düzeltelim. İşte burada da auraya ilk olarak bakıyorum. O videomu muhakkak seyredin. Ben çok kişiye söylemiyorum auron delinmiş. Çünkü bilmiyor. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Sonra haber geliyor. Hocam çok mükemmel oldu. Şöyle oldum, böyle oldum. Ama çoğu kişi de bunu bilsin. Bundan sonra yayınlayacağım. Auronuzu ve kök çakranızı. Bunlar hayatınızda çok önemli. Dünya bunun üzerine enerjilerini tamamlıyor. Şimdi koçların aura alanı bu ay dalgalı. Kök çakra dengesizliği var. Bu ne demek? Güvensizlik hissi verir size. Para kaygısı verir. Gelecek korkusu verir. Uyku hali verir. Kısmet kapatır. Nazara açık olursunuz. Büyüye veya cine açık olursunuz. Enerjiniz yoksa boş bir kovan gibi vücudunuz olur. Enerjiniz boşsa. Biz biliyorsunuz normalde enerjiyiz. Yani ruhumuz var. Ruhumuzun üzerine beden giydirilmiştir. Sonra o bedeni bırakacağız bu dünyada. Ama enerjimiz, onu sağlam tutmalıyız ki biz de sağlam olalım. Evet, aynı büyüdeki gibi etkiler gözükür kardeşim. Auranız düştüğünde. Bunu nasıl yükselttiğinizi o videomda anlattım. Halk diliyle anlattım. Güzel anlattım. Onu izleyin. Çok faydalı olacak size.
Ya bütün dünya bununla uğraşırken benim Orhanca bilgilenme ailem neden bu konuya eğilmesin? Bu olumsuzlukları yaşasın sevgili dostlarım. Evet, aura düşüklüğünde insan büyü var sanır. Ama çoğu zaman enerji yorgunluğudur. Her sabah Ayetel Kürsü, Felak, Nas okuyun. Bilmiyorsanız açın, dinleyin. Zaten göreceksiniz. Siz de öğreneceksiniz dinlerken. Akşam yatarken kısa bir şükür yapın. Toprakla temas edin. Bu çok önemli, bakın. Yürüyüş yapın çıplak ayakla. Gidin bir parka. Akşamları haftanın 4 günü yapın, 3 günü yapın. Ayakkabılarınızı, çoraplarınızı çıkartın, banka oturun, toprağa basın. 15 dakika toprakta kalın veya toprakta yürüyüş yapın. Bütün dünya yapıyor bunu. Gidin ağaca, avuçlarınızın içine enerjinizi toprakta boşaltıyorsunuz. Ağaca avuçlarınızın içine dokunun, gözlerinizi kapatın, 10 dakika kalın öyle. Enerjinizi temizliyorsunuz. Ve nefes egzersizi yapın. Deniz kenarında, gittiğiniz açık havada böyle yapın, yavaş yavaş onu verin. Böyle yavaş yavaş. 2-3 dakika bu nefes egzersizini yapın. Bunlar hep auranızı, kök çakranızı düzenleyecek. Ondan sonra gidin evinize. Normal. Bakın neler değişecek. Görün. Ben veriyorum çoğuna bunu. Evet. Nazar konusu deyip geçmeyin. Nazara da açık oluyorsunuz. Kıskanılan bir koç enerjisi var bu ay. Bu da nazarı çekecek size. Özellikle başarı gösteren koçlar dikkat. Güzel giyinenler, güzeller. Ama ağır bir metafizik etki görünmedi bu ay. Hemen her şeyi cine periye uydurmayın. Yok öyle bir şey. Dedim ya, 1000 kişiden ancak bir kişi de çıkıyor. Enerji temizliği yeterli olacak size bu ay. Kilo sorunu çıktı sevgili koçlar. Muhakkak kilo sorununu halletmeye çalışın, az yiyin. Strese bağlı yemek yiyeceksiniz biliyorum. Mart ayında gece yemeklerini azaltın. Şeker krizine dikkat. Yani doktorluk olacaksınız, onu söylüyorum. Yaza da hazırlanın. Zayıflayın. Evet, sosyal çevrenize baktık. Yeni bir arkadaşlık başlayabilir bu ay. O da güzel geçecek. Yeni çevreyle yeni iş çevresi yapacaksın. Yeni aileler tanıyacaksın. Yani çok şey değişecek. Ama her gülene de güvenme diyorum. Arkanızdan konuşan biri olabilir eski çevrenden. Ama açık düşman değil, gizli kıskançlık yapıyor. O da devam etsin. Hislerin kuvvetli olacak bu ay, çünkü onu hissedeceksin sen. Rüyalar artabilir bu ay sevgili koçlar. İç sesiniz güçlenebilir. Sezgileriniz güçlenebilir. Mart ayında iç sesinizi dinleyin yalnız. Çok kuvvetli olacak. Özellikle ayın 21'inden sonra gelen bir fikir önemli olacak sizin için. Çünkü bir iş için bu işe girersen, bu iş evet para getirecek bana dersen hislerinle, evet o hakikaten olacak. Hislerin çok kuvvetli çıkacak. Şanslı günleriniz 9, 17, 24 Mart. Yani bu günleri neden verdiğimi biliyorsunuz artık. O günlere kız istemelerinizi, iş toplantılarınızı, iş görüşmelerinizi o güne denk getirin. O günler Koç burçlarına göre günler. Şanslı sayınız 3. Mart ayında Koç ne yapmalı? Sıra buraya geldi. Evet, acele karar vermemeli. Borçlanmamalı. Dişinizi sıkın, borçlanmayın. Sabırlı olmalı Koç burcu. Eşle iletişimi arttırmalı, sevgiyi arttırmalı. Bazı şeyleri görmemeli, duymamalı. Ama sevgiyle yaklaşmalı. Aile büyüklerini ihmal etmemi. Bu da önemli. Nedenini söyledim size. Bir rahatsızlık yaşayabilirler. Enerji temizliğine aman dikkat diyorum. Bunu artık yaşamınızda bir yaşam felsefesi haline getirin. Bana inanın. Çok şeyi düzelteceksiniz. Evet, Koç Mart ayı seni test ediyor olacak. Ama seni düşürmek için değil tabii ki. Yükseltmek için. Eğer sabırsız koç olursan yorulursun. Çabuk yorulursun. Olgun koç olursan kazanırsın.
Esma önerisi var size. Esma hazırladım sevgili koçlar. Ya Fettah, Ya Sabur. Her gün 33 kere okuyabilirsiniz bunu. Hele bunu sabah namazından sonra bu esma önerimi Ya Fettah, Ya Sabur'u 33 kere okuyup arkasından da avuçlarınızı açıp Allah'a yalvarırsanız, aman 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 Allah'ım sana muhtacım derseniz, size ihtiyacım var derseniz, benim bu sıkıntım var derseniz, Allah sizi duyacaktır. Allah sizi duyar. Ve Allah'tan isteyin sevgili dostlarım. Bu esmaları, onun isimleri. Ya Fettah, Ya Sabur. Ve sevgili dostlarım, sevgili koç kardeşlerim, Mart ayı sizin için dönüşüm ayı. Unutmayın. Yavaşla, dinle, düşün, sonra harekete geç. Sevgili kardeşlerim, Orhanca Bilgilenme ailem, unutmayın, bu yorumlar Ebced hesabıyla sayısal titreşimlerle, ruhsal analizlerle hazırlanıyor. Sadece tahmin değil, enerji okuması. Yorumlarda eğer kendinizden bir şey bulduysanız bu videoyu sessizce izleyip geçmeyin. Beğeni bırakın, yorum yapın, abone olun lütfen. Abone olmak size bir şey kaybettirmez ama bu kanala güç verir. Sizin desteğinizle daha fazla Ebced hesabı, daha fazla derin analiz, daha fazla ruhsal içerik hazırlayabiliyorum. Mart ayı size hayırlı kapılar açsın sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Kısmetiniz genişlesin, enerjiniz temiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.